sahibi Şeyh-i Zeyda, Şeyh-i Zeyda, Ya Rabbi Ya Allah, Ya Mevlana, Şems-i Tabi'yi, Ya Mevlana, Celal-i Ya Mevlana, Sadık-i Ya Mevlana, Avâli-i Fihat, Mertufîne Fîhâli, Mübareke, Fatiha. İslam'a nasıl hizmet edebileceğiz? Onu araştıralım. Tabii inşallah. Dur bakalım sayende bu noktaları bulacak bile bilir miyim? Değilse bana bir sopa getir buraya da. Peki söyle bakayım. Besmele'yi çektin mi? Besmele çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizi ve silsile-i şerifinizi tanımak isteriz. Ana hatlarıyla bize bu konuda bir şey Evet. söyleyeceksiniz. Siz hangi silsileye mensupsunuz? Müslüman, Silsileniz var mı sizin? ben hiç araştırma yapmadım. Burada siz bana silsile sordunuz da Evet. biz tabii Nakşibendi tarikatına mensubiyetimiz itibarıyla silsilemiz vardır. Manevi silsileye bağlıyız. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den itibaren Bismillahirrahmanirrahim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık, Selman, Kasım, Cafer, Tayfur, Ebu'l-Hasan, Ebu Ali, Yusuf, Ebu'l-Abbas, Abdülhalik, Arif, Mahmud, Ali Muhammed, Babet Semasi, Seyyid Emir-i Külali, Hacı Behavuddin Nakşibendi, Alauddin Yakub, Ubeydullah, Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Kacekil Emkeneki, Muhammedül Baki, Ahmedül Faruk, Muhammed Masum, Seyfuddin, Nur Muhammed, Habibullah, Abdullah, Şeyh Halid, Şeyh İsmail, Has Muhammed, Şeyh Muhammed Efendi Yaravi, Seyyid Cemaluddin Humuki Hüseyni, Ebu Ahmed Suuri, Ebu Muhammed Medeni, Seyyid Şerafuddin Dağistani, Seyyidi ve Mevlay, Sultan-ı Evliya, Şeyh'im Şeyh Abdullah Dağistani Hazretleri. Efendimiz'den itibaren bila inkıta, yani arası kesilmeksizin bize kadar gelen silsile budur. Nesebimiz budur. Ve onların icazetiyle, izinleriyle sohbet etmeye ve tarikat dersi vermeye, zikir vermeye, zikir çektirmeye, halvet, riyazat, uzlet yaptırmaya iznimiz de vardır. Mürit yetiştirmeye, şeyh yetiştirmeye, hoca yetiştirmeye, efendim, onlarda iznimiz vardır. Bu arada Konya ve Mevlana Hazretleri hakkındaki görüşlerinizi almak istedim. Maşallah. Burası gerek zahir mülkün gerek manevi sultanlar. Zahir mülk dediğimizde memleketlere hükmeden ibadullah'a ve ülkelere hükmeden saltanat sahibi meliklerin ve padişahların ihtiyar ettikleri, seçtikleri bir güzel yer olduğu gibi maneviyat sultanlarının, ahiret sultanlarının da ikamet için ihtiyar buyurdukları, yani seçtikleri mübarek bir yerdir Konya.
Yani bu tabir ve tarif pek az bir memleketlere nasip olabilir. Böyle bir tabiri efendim Anadolu'da birkaç şehir ve kasabalara söyleyebiliriz. Bursa gibi ve Amasya gibi veyahut İstanbul gibi ülkelere, memleketlere bunu söyleyebiliriz. Lakin Konya'nın yine bunlar arasında hususi bir görünüşü vardır, makamı vardır. Mevlana hakkında. Mevlana şüphesiz bu Anadolu'da yatan ne kadar sahabeden sonra yatan Evliyaullah'ın içerisinde yüce mertebesiyle bu beldeye nur veren ve boyuna kendisiyle beraber olan, kendi yolunu takip eden ehlullah ile beraber bu güzel memleketimize aralıksız rahmet enmesinde vesile olan bir sultandır. Allah sırrını takdis etsin ve himmetleri bizi bırakmasın. Amin. Mevlana'nın dünya Müslümanlarına verdiği en önemli mesaj sizde nedir? Bütünleşmektir. Allah sevgisinde buluşmaktır ve bütünleşmektir. Onun vereceği mesaj elbette ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin bize vermiş olduğu hakikattır. Çünkü onun hayatı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerife tam tabii en mükemmelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de buluyoruz. Sonra onun sünnetine ittibada Evliyaullah'ı buluyoruz. Peygamber-i Zişan'ı takip edenlerin içerisinde ve hakikat semasında nuru artarak devam eden bir yıldızdır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Onun Allah derecatını âli eylesin. Amin. Yurt dışında daha çok bulunmamız sebebiyle oradan Türkiye nasıl gözüküyor? Şimdi yağ çekelim mi? Hocam nasıl gözüküyorsa objektif. İyi gözükmüyor. Notu düşüktür. Notu düşük derken kastınız neydi hocam? IMF'ye soracaksınız. IMF, iktisat, ekonomi, finansman ve para mevzularında kendi görüşünü söyleyen bir kuruluştur. Evet. Onun bakışı Türkiye için iyi değil. Biz onun bakışını ona bırakalım. Bıraksak da bırakmasak da bir şey değiştiremiyoruz biz. Lakin onların görüşüyle Türkiye iyi görünmüyor. Bir de
İslam aleminden bakalım. İslam aleminde hiçbir devlet Türkiye'nin bugünkü halini beğenmezler. Neden? 70 yıldır Türkiye İslam aleminden kopmuştur. Kendi kendisini kopartmıştır. Ve bütün emeli, ümidi, emel ve ümidini Hristiyan Avrupa'ya bağlamıştır. Onun için İslam alemi Türkiye'ye küskündür. Dışarıdan görünüşü de böyle görüyor. Binaenaleyh Hristiyan alemi zaten Türkiye'ye çoktan ters bakıyor. Türkiye'ye Hristiyan dünya devletlerinin hiçbir güzel bakışı yoktur. Onun dışında kalan İslam ülkeleri ise onların da Türkiye'ye bakışları doğru, hoş değil. Binaenaleyh biz ne Hristiyan Avrupa'yı tarafımıza alabildik veyahut onları bizi kabule ikna edebildik ve de İslam alemini kendimizden hoşnut edebildik. Gerçi şimdiki halde Türkiye'nin İslam alemini ehemmiyete aldığı yok. Ki bu noktadan siyaseti yanlıştır. Çünkü bize dost bugün de yarın da yalnız Müslümanlardır. Bize dost ne bugün ne yarın Hristiyan Avrupa olamaz. Bunun kafalarına dank ettireceklerdir. Peki. Bosna konusunda görüşünüz ve cemaatiniz içindeki yaptığınız çalışmalar konusunda bilgi verir misiniz? Bosna, İslam aleminde yani kanayan yara değil, dere gibi kan akan bir uzvumuzdur. Bizim içerimizde Bosna'daki kafirlerin, sözde Hristiyanların vahşetinden dolayı kalbimiz kan ağlıyor. Lakin ellerimiz bağlı, ayaklarımız bağlı, ağzımız tıkalı, gözlerimiz bağlı. Hiçbir harekete bizim ihtilalimiz yok. Maalesef koca bir İslam ülkesi alemi Bosna'ya karşı son derecede kayıtsız bir surette duruyor. Yardım elini değil, yardım dilini de oynatmıyor. Sözler olsun, ey Sırp kefelesi, siz ne halt edersiniz? Bizi ayağa kaldırmak mı maksadınız? İslam'ı tüketmek mi maksadınız? Biz buradayız. Biraz daha biz ayağa kalkarsak sizi dayaklayanları da ezip geçeriz. Ya hiç olmazsa yağmazsan gürle demişler. Bunu da yapıyorlar. Çünkü fena mahkum edilmiştir İslam alemi. Cemaat içinde yaptığınız çalışmalar var mı hocam? Bosna için. Karınca kadar ince. Karınca kadar ince.
her yerde teşvikimiz var. Lakin maalesef bazı medyanın yüksek tirajlı gazeteleri bu Bosna'ya yardım kampanyasını destekleyecekleri yerde bilakis yardımı önlemek üzere yazıp çiziyorlar. Ki yardım yapacak kimseleri yardımdan vazgeçitmek için. Ve en birinci musallat oldukları şey Bosna'daki Müslümanlara fevkalade yardım yapan ve Allah kendilerini muvaffak etsin diye dua ettiğim Refah Partisi'ne ait olan kimseler bunların medyamız, onların medyası bizim değil. Boyuna karalamak istiyorlar ve Allah'tan korkan bir partinin ileri gelenlerini hıyanetle, şirkatle hatta itham ediyorlar. Lakin yapmış oldukları ithamlar kendilerini bulacaktır. Ki onlar yoluyla yapılan yardım ancak Bosna ve Hersek'e yetişmektedir. Benim kalbim bu yerde bu surette mutmaindir. Bütün medya hayır, Refah bu paraları alıp kendisinin içteki vaziyetini kuvvetlendirmek için sarf ediyor dedikleri söz yalandır, asılsızdır. Bunlar eline geçen 5 parayı da oraya göndermektedir. Bir de Kıbrıslı olmanız ve Kıbrıs'taki İslami harekete katkılarınızdan dolayı Kıbrıs sorununu ve Kıbrıs halkının İslami yapısını nasıl değerlendirirsiniz? Ne yapalım? Kıbrıs'ta da küfrün başını çeken bir sürü insan var. Hepsi de en hassas noktalarda. Ve maalesef mekteplere bakanlığı işgal eden kimse anneden solda olan kimse. Böyle bir memleketten siz ne ümit edersiniz? Bunu nasıl siz milli dava yaparsınız? Yavru vatan dediğiniz Kıbrıs'ın çocuklarını her şeyini solcu olan bir bakanın talimatına verirseniz siz nasıl Kıbrıs arasını halledeceksiniz? Bunu soruyorum. Bektaş Bey'e de söylüyorum. Çünkü Bektaş Bey de izah etti, soldan bir kimsenin marif vekili olmasını. Sonra onun şanı öyle işitilmiş ki Bektaş Bey dindar bir kimsedir. Maşallah onun dindarlığına. Peki. Son günlerde Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın İslam'a yatkın beyanları hepimizin malumu. Bu konu hakkında bir yorum yapabilir misiniz? Öyle görünüyor ki Hristiyanlar bugünkü Müslümanlardan evvel İslam'ın hakikatine koşacak, yolunu kabul edecekler. İslam'ın hakikati dediğimizde Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Hristiyan alemi, İslam aleminden önce Kur'an'a koşacaklar, Kur'an'ı kabul edeceklerdir. Ve hala İslam alemi yok laiktir, yok demokrasidir, yok bilmem sosyalisttir, yok bilmem kapitalisttir, yok bilmem şudur. Onların arkasında batıp gideceklerdir. Bu da böyle yaz. Korkma. Ben kaydediyor hocam. Aynen yazıyorum inşallah.
Hangi gazeteye ondan alacağız ona göre. İnşallah. Vakit gazetesi. Vakit gazetesi. İyi. İslam'ın Avrupa'daki ayak sesleri nasıldır? Bütün dünyada ayak sesleri kuvvetle gelmeye başlamışlar. Yürekleri titriyor. İslam'a karşı olanların gece uykuları kaçmaktadır. Son olarak 3 aylar münasebetiyle İslam alemine bir mesajınız var mı? Tebrik edelim. Ve bu mübarek aydaki ilahi tecelliyle küfrü yıkacak güce bizi eriştirmesini temenni edelim Cenab-ı Hakk'a. Amin. Bütün dünya küfrü. Amin. Mevzii değil. Mevzii. Uydurmaca nedir? Lokal. Bölgesel. Bölgesel, lokal. Tasavvufun İslam'daki yeri nedir? Baş köşedir. Tasavvufsuz İslam ruhsuz bir bedendir. Kabul edilmez. Tasavvuf kalbi ıslah demektir. İslam'da insanı insan yapmak cehdiyle gelmiştir. İslam'ın hedef aldığı insandaki kalptir. Kalp ıslah olduğu vakitte insanın vücudu ıslah olur. Kalp fesad üzere olduğunda bütün vücudun her şeyi bozulur. Kalbi ele alan tasavvuftur. Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki emirleri sarihtir, açıktır. Yalnız ama olan, kör olanlar görmüyor, cahil olanlar anlayamıyor. Allah biz onlardan etmesin. Amin. Tasavvufu inkar, İslam'ın hakikatini inkardır. İslami faizsiz finans kanunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim, İslami faizsiz finans kanunları hakkında ne düşünüyorsunuz? İslami kanun yok ki şimdi. Yeni düşünelim. İslam kanunu var şimdi. Hükümetin kanunundaysa mecburi onunla gideceğiz. Cebimizdeki kağıtla alıp vereceğiz. Şeriat olursa kağıdı kabul etmez ki. Bankayı da sorarsın. Faizini de sorarsın. Cebimizdeki para. Üstünde ne yazıyor? Baksana, suya atsan erir. Yeksan parçalanır. Ateşe atsan yanar. Bununla alışveriş olmaz mı? Şeriat onu kabul etmez. Bu kıymetsizdir der. Bunun üzerinde yazar. Merkez Bankası yazar. Faiz var mı bunun içinde? Var. Bitti. Faiz yemen adam mı var şimdi? Eğer faizse, belki. Refah Partisi'nin son zamanlardaki gelişmesi ve medyanın kopardığı fırtınanın ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Tabii. Korku murdardır derler. Efendim, o refahın korkusu değil. Refahı iteleyip onu meydana süren itici kuvvet dediği korku refahtan değil. Refah kalkarsa o itici kuvvet başka bir kütle bulacaktır. Refahı kapatmakla, onu halletmekle itici kuvvet duracak değil ki. Refahtan korktukları, refahın İslam'ı temsil ettiğinden veya edeceğinden naşidir. Ünvan kalkmakla onu meydana iten güç mevcut olduğu müddetçe refah hissi
Onun gerisinde başkası gelir. Başkası devralacaktır. O çok boş iştir. Medya istediği kadar çağırsın. Kapatsın Refah. Akabinde o gücü tekrar temsil edecek bir topluluk birdenbire meydana gelecektir. Daha süratli olacaktır. Şimdi teşbih olacak ama anlatmamız lazımdır. Bu Allah bizden uzak eylesin. Kanser hastalığı vardır. Hekimler çok defa ameliyatta ısrar ederler. Temizleyelim derler ki ameliyatla temizlenmezse ölüme sebep olur. Ve çok kimselerin göğüslerini alırlar. 6 ay sonra o temizlendi diyerekten operasyonla temizlendi dedikleri azanın altında vücudun içerisinde öyle müthiş yayılması olur ki hekimler bu sefer bakıyor. Bitmiştir. Bütün bünyeyi, bedeni kaplamıştır. Bu Refah hakkında eğer bir operasyon yapılacak olursa şu veya bu ithamlarla bilmelidir bunu yapacak salahiyet sahipleri ki aradan çok zaman geçmeden 5 beteriyle karşılaşacaklar. 100 beteriyle müşkilat karşısında kapışıp olacaklar. Operasyon kabul etmez bir halde püskürdüğünü, dağıldığını, yayıldığını, mukavemete geçtiğini göreceklerdir. Ben kehanet üzerine konuşan adam değilim. Lakin tecrübe budur. Ve akım budur. Millet, bu insanlar bugüne kadar aldatıldıklarını bildiler. Ve aldatanlardan uzaklaşıyorlar. Bundan sonra biz aldanmayız diyorlar. Ne söyleseler artık aldatanın aldatması, yalan söyleyenin yalanı tespit olunduğu bilindiği vakitinde insanlar onlardan uzaklaşır. Propaganda yalan üzerine kurulmuş müessesedir. 70 senedir bu milleti biz refaha, huzura, her şeye kavuşturacağız diye iddia ile. Rica edelim, nereye yetiştik biz şimdi? Bu millet huzurlu mu? Bu millet rahat mı? Bu milletin itibarı arttı mı? İçerimizde ihtilafımız bitti mi? Dışta itibarımız arttı mı? Lütfen söyle. Demek ki yapamadılar. Yapamadıkları halde RP'ye neye karışıyorlar? Millet bunlardan bıkmıştır. Doğru söylüyoruz deyip öyle yapanlardan millet teberri etmiştir. Bitmiş. Bize bu kadar daha mühlet ver. Ne kadar mühlet versen, madem aynı yolda devam ediyorsun, istikametinizi değiştirmediğiniz takdirde daha beteri var, daha iyisi yok. İsterse hükümet reisine söyleyeyim ben bu sözü, isterse devlet reisine, isterse ordu reisine, isterse efendim nereye isterse dünyada söyleyin. Cevapları varsa ben de hazırım. Önümüzde. Siz gençlersiniz. Hepiniz bu vatanda yaşıyorsunuz. Huzur varsa, her işlerimiz yolundaysa, başımız göğe değdiyse, borçsuz insan kalmadıysa, darda insan kalmadıysa, işsiz insan kalmadıysa, cahil insan kalmadıysa, yersiz yursuz insan kalmadıysa, efendim, paramız dolara yetiştiyse,
70 sene evvel para efendim bir banknot bir İslamiydi. Bir banknot 2 dolardı. Demek ki yukarı mı çıkıyor, aşağı mı? Ya deli de bilir ya bunu. Demek aldatıldık. Hala refahın peşinde. Millet sağlam insan arıyor. Refahta bulursa refaha verecek. Doğru yolda bulursa doğru yola verecek. Sepette bulursa sepete. Köpükte bulursa köpeğe. Hasılı kelam nerede bulursa verecek. Lakin aldatana vermeyecek. Bundan sonra Müslümanlar aldanmaz. Hocam son olarak Vakit Gazetesi okuyucularına bir mesajınız var mı? Güzel. Bir defa bana getirdiler. Beni metheden bir yazı yazıyor. Ondan sonra bizim tarafa gelmez ki öyle gazeteler. Saçma sapanlar bize gelmiyor. Müslümanların şuurlanması lazım. Ve Müslümanlara hizmet verenleri tanımaları lazım. Ve Müslümanların bütünleşmesi lazım. Bu yolda hizmetlerinize devam ediniz. Allah size yardım eder. Bölmeye uğraşan kimseleri Allah muvaffak etmez. Lakin milletimizin şanını cihan devleti, ebed müddet cihan devleti ideal ve meşhuremizi işleyen her neşir vasıtasına Müslümanların itibar etmesini isterim. Bu gayesiz millet ölüdür. İdealsiz millet sıfırdır. Mefkuresiz insan 10 para etmez. Nedir mefkureniz? İç havacıma, Kıbrıs davası. Mefkure bu. Allah razı olsun. Sizden de. Buradan sona erdi. İnşallah bir iki de fotoğrafımızı çekelim. Çek. Müsaadenizle.